Motorcular.com'dan hepinize merhaba. Bugün BMW, Münih'teki BMW Welt yani BMW dünyasındayız. Sizin için C400X'i incelemeye geldik ve onun videolarını çekip size göstereceğiz. BMW C400X'i daha önce ürettiği C650 Sport ve GT modelinin daha altında, daha ufak bir motor ve daha çok şehir içinde commuting tarzı kullanılabilsin diye üretti. Çünkü kendi ürün ailesinde o bölgede bir boşluğu vardı. Commuting yani daha çok evden işleme gitmek veya kısa mesafeli sürüşler için üretildiğinden Urban Mobility adı altında bir aile sınıfı yarattı kendi içinde ve bu motoru oraya konuşlandırdı. Makinenin teknik özelliklerine bakacak olursak tek silindirli 350 cc'lik bir motora sahip. 34 beygir güç üretiyor, 35 Nm tork verebiliyor. 775 mm koltuk yüksekliğine sahip ve 100 kilometrede 3,5 litre yakıt tükettiği BMW tarafından bildiriliyor. 204 kilo ıslak ağırlığa sahip, 2,2 metre uzunluğunda, 140 km/saat maksimum hız yapabiliyor ve gidon genişliği 835 mm. Motosikletin ön tarafında 35 mm'lik çift teleskopik çatal bulunmakta. Bunlar ayarsız. Arka tarafında ise alüminyum çift kollu arka salıncak var. Bunlarda ön yükleme ayarı yapabiliyorsunuz. Yani ön taraf ayarsız, arkada ön yükleme ayarı var. Yüksek ihtimalle bunu yolcu için düşünmüşler veya konulabilecek herhangi bir ekstra ağırlık için düşünmüşler. Ön tekerimiz 15 inç 120-70 bir lastiğe sahip. Arka tekerimiz 14 inç 150-70 daha kalın bir lastiğe sahip. Üzerinde Pirelli lastikler geliyor. Bu motosikletin Almanya fiyatı henüz belli değil. Dolayısıyla Türkiye fiyatı da belli değil. Ön tarafta sinyallerine baktığımızda LED sinyaller var. Bu sinyaller de abisi veya çok daha büyük abisi olan K1600 GT, K1600 GTL serisindeki LED sinyallerle neredeyse aynı. BMW doğrudan oradan esinlenmiş görünüyor. Ön fara geldiğimizde BMW'nin tipik asimetrik ön farını burada da görüyoruz. Ortada Y şeklinde bir LED gündüz farı bulunmakta. Yandığında ise o L şeklindeki gündüz farı bu şekilde görünüyor. Kalan kısımlar ise halojen. Onun hemen üzerinde hareketsiz bir ön cam var. Aşağı yukarı ayarlanamıyor. Sabit. Biz yukarıya doğru çekmeye çalıştığımızda gelmedi. Bu ön camın yüksekliği aynaların yaklaşık 1 santim altına geliyor. Boğazınıza kadar olan rüzgarı kesecektir. GS serisi aynaları kullanıyor. F750, F850, 1200 GS'deki aynaların birebir aynısı. Bu aynalar aynı zamanda G310R ve G310 GS'de de var. Sağ kütüklükte marş ve kill switch var. Dikkat ederseniz burada LG kısıtma butonu yok. Çünkü bu motorda LG kısıtma opsiyonel. Sol taraf birazcık daha karışık. Sol tarafta altta hemen korna butonumuz bulunuyor. Onun hemen üzerinde sağ sol sinyal. Onun hemen üzerinde menü butonu. Biraz üzerinde bu Y şeklindeki gündüz farı, onun sağ tarafında dörtlüler ve ön tarafta uzunları ve selektörü yapmaya sağlayan tetik parmağımızın hemen üstündeki switch bulunuyor. Bu motorda TFT yok. TFT Connectivity opsiyonel bir şey. Bu motorda yoktu. Kadran 180 gösteriyor. Yapacağından şüpheliyim. Sağ taraftaki LCD ekranında ne yazdığını göremedik çünkü motosiklete akü bağlı değildi. Benzin deposunun girişi ayaklarımızın tam ortasında ve bu kilitlenebiliyor. 12,8 litre depoya sahip, 4 litre de rezervi var bu deponun. Sele oldukça büyük ve rahat. Özellikle arka taraf çok büyük. Yolcu için bu çok iyi bir şey. Ön tarafta motosikleti kullanan kişi için ise ufak bir bel desteği var. Bu da son derece faydalı. Motosikletin selesinin hemen altında bir saklama gözü var. Bu saklama gözü anahtarın hemen alt tarafında bulunan bu buton yardımıyla açılıyor. Butona bastığınızda bir switch atıyor ve koltuk açılıyor. Koltuğun altına sadece bir tane yarım kask koyabiliyorsunuz. Alan o kadar geniş değil. Vario bir alan ama maalesef o kadar geniş değil. BMW arkada oturan yolcumuz için bir ayaklık düşünmüş.
ve arkada oturan yolcu oturduğunda ayaklarını koyabilmesi için bu ayaklığı açıyorsunuz. Normalde plastik kısım ilerler ve ayağınızı plastik bölgeye koyarsınız ama BMW ayaklık yapmış bunun için. Ayakların hemen sağ alt tarafında ise yağ filtresini görüyorsunuz ve onun hemen altında büyük ihtimalle karter tapası var. Ön tarafta 265 mililitrelik 2 tane disk var. Bibe referans sistemiyle geliyor motosiklet. Burada gördüğünüz gibi çelik fren hortumları var. Hem önde hem arkada. Jantın üzerinde hava basmaya sağlayan bir aparat yapmış F750'deki gibi. Motosikletin üzerinde ABS ve ASR standart geliyor. Donanım paketinden bağımsız olarak. Ön taraftaki çift diske bağlı olan Bibe kaliperler 4 pistonlu. Arka tarafta yine 265 mm'lik bir tek disk bulunuyor. Ve bu 265 mm'lik tek diske bağlı olan kaliperde ise tek yüzen piston var. Burada gördüğünüz üzere egzozun hemen bir üstünde yağ koyma ve yağ miktarını ölçme için kullanılan çubuk ve girişi görüyorsunuz. Elinizi ayağınızı egzozdan yakmazsanız yağ koyup makinenin ne kadar yağ kaldığını kontrol edebilirsiniz. Arka tarafta halojen stop ve arka sinyaller de halojen, yani bildiğimiz ampullü. BMW burada birazcık ucuza kaçmış veya bu motosiklette bu ucuza kaçılmış gibi. Saklama gözleri gördüğünüz üzere dizlerinizin hemen üzerinde. Bu motorda anahtarsız çalıştırma yok. O da opsiyonel. Dolayısıyla orada buton görmüyorsunuz. 2 adet saklama gözü var. Soldaki saklama gözü büyük. Onda çakmaklık girişi yok. Normal bir saklama gözü, su geçirmez. Sağdaki ise akıllı telefon gözü olarak geçiyor. Su geçirmez ve içeride bir tane yarım din, yani ufak çakmaklık var. Ve buraya akıllı telefonunuzu şarj etmek için gereken cihazları bağlayabilirsiniz. BMW bir de bu motosiklet için bir tane opsiyonel navigasyon bağlantısı düşünmüş ve böyle metal bir aparatla navigasyonu bağlamak istemiş. Bana sorarsanız çok garip görünüyor ama böyle bir opsiyonunuz da var. Bunlardan bahsettikten sonra birazcık da Baviera kafasından bahsedelim size. BMW sadece motosiklet olan bir yer değil, aynı zamanda BMW'nin arabalarla olan bazı şovlarını da burada görüp parçası bile olabiliyorsunuz. Az sonra size onlardan birini göstereceğiz. Şimdi görüyorsunuz, burada BMW pilotu arabanın içerisinde, zemin ıslatılmış. Siz BMW pilotunun yanına oturuyorsunuz ve BMW pilotu ile birlikte drift yapıyorsunuz. Daha doğrusu drift o yapıyor, siz de yan koltukta eğleniyorsunuz. Sıra bayağı uzun. Ben gittiğimde 2,5 saat beklemem gerektiğini söylediler. Sesi duyuyorsunuz. Böyle de bir eğlence merkezi. İşte bu da Baviera kafası. BMW sizin için C400X'i inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.